Powell konuştu. Altın ve gümüş tarafı coştu. Evet sevgili dostlarım, Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında altın ve gümüş tarafında beklentilerimiz doğrultusunda yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izledik. Her zaman videolarımızda da belirttiğimiz gibi sabırlı olanların sabırsızlara para kaybettiği bir piyasa içerisinde olduğumuz unutulmamalı. Borsada aşağı yönlü hareketler hisse bazlı devam ederken altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketleri hep birlikte sizlerle izliyoruz. Dolar tarafına da gene bu video içerisinde sizlerle birlikte bakacağız. Dolar Türk lirasındaki son durum, gram altındaki son durum ve gram gümüşteki son durum ne olacak? Sterlin ve Euro'daki hareketlilik gene takibimizde olacak. Önemli analizlerimiz içinde olacak. Evet, bu akşam Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte FED Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarında daha kontrollü bir seyir izleyebilir açıklamasının ardından altın ve gümüş tarafında beklentimiz olan yukarı yönlü hareketlerin sert bir şekilde gerçekleştiğini sizlerle birlikte izliyoruz. Evet, altın onsla hemen analizimize başlayalım. Fazla da vaktinizi almadan. Altının onsunda bizler için kademeli olarak özellikle Viyop ve Forex piyasalarında işlem yapan arkadaşlarımız için 1715-1758 seviyesi bizler için önemli bir destek ve direnç bölgesi olacak demiştik ve 1758 direncine gelmiş durumdayız. 1758 direnci üzerinde şimdi takipte kalacağımız direnç seviyemiz ise arkadaşlar 1805. Buradaki 1805 dolar seviyesi artık bizler için altının onsunda kademeli bir şekilde gitmesini beklediğimiz seviye olacak. Gene ilerleyen günler içerisinde altının ons tarafında beklentimiz olan çanağın tamamlanmasıyla birlikte yukarı yönlü büyük asıl patlama hareketini sizlerle birlikte yaşayacağız. Teknik analiz bakımından buraya baktığımız zaman 1805 dolar seviyesi altının onsunda özellikle önemli olacak bir seviye ve şimdilik sizlerle birlikte bu yakın zaman içerisinde altının onsundaki 1805 dolar seviyesini takipte kalacağız. Gram altın tarafına baktığımız zaman ons bazlı hareketlerle gram altında da yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte takip ediyoruz. Gram altında bizler için 1035 seviyesi oldukça önemli bir seviyeydi ve bu 1035 seviyesine doğru retestler gram altın tarafında gelse de buranın altına bir sarkma gram altında görmedik ve beklentimiz doğrultusunda gene gram altında bizler için ilk takip ettiğimiz 1025-1050 seviyelerinden geçen kademeli bölge önemliydi ve 1050 seviyesinin üzerinde gram altında da hareketleri takip ediyoruz. Şimdi bizler için bir sonraki adım gram altında 1050-1076 TL'ler civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketlerin seyrini sizlerle birlikte takipte kalacağız. 1076 Türk lirasına doğru gram altında da yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde. Bizler için asıl beklenti gram altında şuradaki 80 liralık fiyatlanma. Bu 80 TL'lik fiyatlanmanın da 1035 TL üzerinde kalındıkça gram altında asıl bizler için önemli olan yukarı yönlü hareketinde arkadaşlar 1115 TL'ler civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketin devamı niteliğini taşıyacak. Ama biz sizlerle birlikte kademe kademe hareketleri takip ettiğimiz için bu yükseliş içerisinde şimdilik bizler için 1076 civarındaki seviye hedef şeklinde takip edilecek alan ve bölge olarak izlenecek. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüşten sonra dolar Türk lirasına da değineceğiz sizlerle birlikte. Gümüş, evet, gümüşün ons tarafı. Gümüşün ons tarafında da hareketler oldukça sertti. Bizler için ons gümüşte beklentimiz olan bölge 22-10 seviyesine doğru gümüşün onsundaki sert hareketi izledik. Bazılarının anlatımları biliyorsunuz, bazı videoları da seyrediyorsunuz. Bizim videolarımızın aksine bizler yukarı yönlü hareketin geleceğini söylememize rağmen bazı videolar içerisinde ve benim ayrıca yorumlarımın altına bazı arkadaşların yorumları da vardı. Altın ve gümüşte aşağı yönlü sert düşüşler olacağı yönünde. Fakat her zaman dedik ki sabırlı olun. Bazı destek bölgeleri var. Bu destek bölgeleri aşağı yönlü kırılmadıkça hala da bizlerin altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü beklentilerimiz bitmiş değil. Teknik analize sadık kaldığımız sürece onun da bazı kuralları var. Bu kurallar neticesinde bizler de bu kurallar içerisinde oyun dahilinde kalmalıyız şeklinde öneri ve tavsiyelerimiz vardı. Tabii ki hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi olarak söylediklerimiz anlaşılmamalı arkadaşlar. Burada sadece sizlerle birlikte bir teknik analizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, gümüşün onsunda şimdi önemli bir direnç bölgesi 22-10 seviyelerindeki direnç bölgesinde gümüşün bu hareketleriyle birlikte
bir kırılım gelecek mi? Sizlerle birlikte bunu takip ediyoruz. Burada da bizim sizlerle birlikte gümüşün ons tarafında özellikle takip ettiğimiz bir oluşum. Yine burada da bir çanak oluşumunu takip ediyoruz. Ve buradaki oluşumla birlikte bakın şuradaki bir süreç. Buradaki süreç dahili içerisinde bir miktar daha oyalanmalar olabilir. O yüzden 22-20 önemli bir bölge. Fakat bu dönüşün 22-20'yi yukarı yönlü kırması durumunda arkadaşlar bizler için artık yukarı yönlü hareketlerde 23-65 ve oradan da 24-40 seviyelerine doğru gümüşün onsunda da yukarı yönlü hareketler hala da beklentimiz dahilinde olacaktır. Ve buradaki fiyatlanmayı yukarı yönlü 24 dolarlar seviyesine doğru gümüşün ons bacağında da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Hala da beklentilerimiz dahilinde altın ve gümüş tarafında yön yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Gümüş gram, evet gümüş gram da takipçilerimiz var. Gümüş gramda özellikle verdirmiş olduğumuz 13 lira 40 kuruş seviyesine doğru hareketleri takip edeceğimizi söylemiştik. Burada bizler için 12 lira 70 kuruştaki direnç artık bir desteğe dönüşmüş durumda ve benim için de çok önemli olan bir bölge, yükselişin sinyallerinin çok güçlü geldiği bir 12.70 direnci vardı. Bu direncin kırılmasıyla birlikte ilk karşılaşacağımız direnç 13.40'a kadar bu gümüşteki yükselişin devam edeceği yönünde gram gümüşte. Fakat benim beklentim 13.40 direncinin de aşılıp arkadaşlar kısa dönem içerisinde sizlerle birlikte 14 lira 10 kuruş seviyelerine doğru giden bir gram gümüşü takip edeceğimiz yönündedir. Buradaki gene orta vadedeki hedeflerimizi ilerleyen videolar içerisinde sizlere belirteceğim. Oradan da o videolar içerisinden takip edebilirsiniz. Dolar Türk Lirası tarafına hemen bakalım. Dolar Türk Lirası'ndaki son durum. Evet, dolardaki sıkışık seyir devam ediyor. Uzun zamandır burada takip ettiğimiz alan içerisinde doların hareketleri hala da devam yatayda. Bakın şurası bizler için önemli bir bölge. 18.62, 18.36 hala da bu bölgeler içerisindeyiz ve bunları takip ediyoruz. Burası da 18.71, 18.62 orta direncimiz. Yukarı yönlü kırılması durumunda 18.71 direncine doğru hareketler takip edilebilir. 18.36 altında kapanış görülmedikçe de burada aşağı yönlü dolar Türk lirasında bir hareket beklentilerimiz dahilinde olmamalı. 18.71 üzerinde kapanışlar görülmedikçe de yukarı yönlü harekette 19 lira 50 kuruş seviyesine doğru gidecek bir hareket beklentimizde olmamalı. Sıkışık seyir içerisindeki bu hareketler dolar yatırımcılarının hala da yakından takibinde olması gereken önemli bir seviye. Teknik analizde şurada bir oluşum var. Bunun fiyatlanmasıyla birlikte bizler bir 18.71 hareketini görebileceğimiz yönünde beklentimiz var. Bu beklentiler doğrultusunda da bir hareketin 18.71 civarlarına doğru dolar kurunda yukarı yönlü olabileceğini düşünüyoruz. Bakalım tabi burada da baskı devam ettiği için bu hareketler ilerleyen zamanlar içerisinde dolar kurunu dediğimiz seviyelere doğru götürebilecek mi takip edeceğiz. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman orada gene Christine Lagarde'ın yapmış olduğu açıklamalar aynı FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarla birebir benzer açıklamalar. Fakat Avrupa'daki durum ABD enflasyon oranlarına baktığımız zaman daha farklı gelişiyor. Burada da beklentimiz Euro Türk Lirası'nda hala da yukarı yönlü seyrin devam edeceği yönünde ve bizler için Euro'daki hareketlerin 20.04 seviyesi üzerine doğru yerleşmesi beklentim devam ediyor. O yüzden 20.04 benim için kısadaki hedef bölgemdir. Onun bir kademe altında 19.68 gene bir direnç bölgemizdir. 19.46 bir direnç bölgesidir. Bu dirençler yakinen takibimizde olacak. 19.32 de arkadaşlar bizler için bir gördüğünüz gibi destek konumunu kapanışlarla devam ettirebilirse yukarı yönlü bu hareketin 20.04 seviyesine kadar Euro Türk Lirası'nda devam edeceğini düşünüyorum. Orada da hareket yukarı yönlü devam edecektir. Sterlin Türk Lirası'na hemen bakalım. Sterlin Türk Lirası'ndaki son durum. Sterlin Türk Lirası'ndaki son durum orada hükümet değişimiyle birlikte sterlinde yukarı yönlü bir toparlama seyri içerisine girilmiş durumda. 22.40'lar seviyesindeki şu anki sterlinde bizler için 22.37 takip edilecek bir destek. Bu destek üzerinde 22.07 de gene önemli bir destek. Burası hem stop olarak da kullanılabilir. Fakat 22.07 üzerinde kalındıkça 22.67 direnci ve 22.85 dirençlerine doğru burada da sterlin Türk Lirası'nda yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde olacaktır. Bizlerin gene burada 23 lira 60 kuruş
civarından geçen alan hala da 22.07 desteği üzerinde kalındıkça ana hedef bölgemiz şeklinde takip edilecek. Bitcoin tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar BTC-30 paritesinde son durum ne şekilde? Bunu da hemen sizlerle birlikte bir değerlendirelim. Bakalım BTC-30 paritesinde son durum ne şekilde ilerliyor? Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte orası da 17.000 dolar seviyesine kadar bir yukarı seyir izlemiş durumda. Daha günlük bazda baktığımız zaman sizlerle birlikte de son videolarımızda yaptığımız analizde burada bir rakam belirlemiştik zaten ve bu rakama doğru bu yükselişlerin devam edeceği benziyor. Buradaki yükselişin de hedefi arkadaşlar şuradaki 17.800 dolar civarına doğru Bitcoin'de devam edebilir. Önemli destek şeklinde takip edeceğiniz alan şuradaki destek olacak. Günlük kapanışlarda artık 16.500'ü yakın takip edin. 16.500 altına inilmedikçe 17.500 dolarlara doğru Bitcoin'de de yukarı yönlü hareketin seyri devam edebilir. Bugün Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarla altın, gümüş ve Bitcoin tarafına hareket, canlılık, Euro, sterlin tarafına da hareket ve canlılık gelmişe benziyor. Evet, ben şimdilik bu videoyu sonlandırıyorum. Yarın gene videolarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.